Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Afyonkarahisar'dan çıkıyoruz. İstikametimiz Bursa. %76 şarjımız var. Araca Bursa'ya girdik. Hiç şarj etmeden %17 ile Bursa'ya varacaksın diye gösteriyor. Bakalım biz de aracın dediği gibi hiç şarj etmeden 275 kilometre 3 saat 20 dakika yolculuk yapabilecek miyiz? Ve dediği yüzdeden daha yüksek yüzdeyle mi varacağız yoksa daha az mı? Evet, şöyle size etrafı göstereyim. Burası arkadaşlar Afyon merkezden çıkış. Birazdan zaten bizi çevre yoluna bağlayacak. Bu şekilde arkadaşlar. Daha önceki videomuzu izlemediyseniz aşağıdan izleyebilirsiniz. İstanbul'dan yola çıkmıştık ve İzmir'e gitmiştik. Onun videosu da aşağıda. Ve videoya başlamadan önce arkadaşlar hala abone değilseniz abone olursanız seviniriz. Bir de videoyu beğenirseniz ve yorum atarsanız daha da çok seviniriz. Şimdi yolculuğumuz başlayabilir. Bakın zaten şimdiden %16'ya düşürdü. Aracımızda şu an araç buzdolabı bağlı. Oradan enerji tüketimi yapıyor. Ve klimamız da gördüğünüz gibi 20.5'a ayarlı. Onun da etkisinin olacağını düşünüyoruz. Ama hava sıcaklığı ideal 24 derece. Elektrikli araçlar için en ideal hava durumu aslında. Ne çok sıcak ne çok soğuk. Evet arkadaşlar, burası 75'lik yol. Otopilota bağladık. Yani kurallara uyuyoruz. Evet arkadaşlar, bu sorun var Tesla'da maalesef. Hani şu an geldiğim yol aslında 70'lik yol ama 50'lik yol diye gösteriyor. Ben otopilota bağladım. Otopilota bağladığımda beni 55'e düşürüyor. Yani ben zaten ayarlamıştım hani kilometreden sadece 5 üzerine geçsin diye. O da 55'e bağladı 70'lik yolda. Yani otomatik 70'lik yolda 55 alınca ister istemez yavaş gidiyorsun. Ve otopilottan çıkarmak zorunda kalıyorsun. Tempomat alıyorsun mecbur. Tempomatta bu sıkıntı yok. İstediğin gibi yükseltebiliyorsun. Ama otopilotta maalesef onun belirlediği hızda gidebiliyorsun sadece. Bunu da size söylemek istedim. Eğer Afyon'da termal otele gelmek istiyorsanız arkadaşlar, şöyle sağ tarafta göstereyim size. Burada NG Otel var. Burayı tavsiye ederiz. Güzel bir otel. Fiyatı biraz yüksek ama rahat edersiniz yani. Veya ikinci bir otel önermemizi istiyorsanız, o da bu köprüyü geçtikten sonra Afyon alışveriş merkezinde hemen yan tarafında Akrones var. Orası da güzel bir otel. Orayı da tavsiye ederiz. Zaten şimdi oranın yanından geçeceğiz. Çünkü sağ taraftan İstanbul yoluna doğru, Bursa İstanbul o yana doğru döneceğiz. Otelde burası arkadaşlar, Akrones. Burası da böyle alışveriş merkezi. Water Mall. Bir de ileride Afyon var. Güzel yani, burada zaman da geçirebilirsiniz. Şimdi buradan Özdilek'in olduğu yerden sağdan İstanbul'a doğru dönüyoruz. Evet, görüyorsunuz %15'e düştü. Varacağımız yüzde. Aslında çok da hızlı gelmedik. Niye göre hesap ediyor? Belki de dediğim gibi araç buzdolabı var. Belki o yüzden fazla enerji harcıyor olabilir. Ya da klimadan dolayı. Onu tabi bilmiyoruz. Bu önümdeki niye 50 ile gidiyor? Onu da bilmiyoruz. Evet arkadaşlar, yolculuğum bu şekilde devam ediyor. Size ara ara yolu gösteririm ve anlık bildiririm. Let's go. Evet arkadaşlar, şöyle size bir göstereyim. Yola çıkalı 38 dakika oldu. 55 kilometre yol yapmışız. 221 kilometre yolumuz kaldı ve varacağımız %19'a çıktı. Yani daha hızlı gidebilir miyiz? Evet, gidebiliriz ama radarlardan dolayı çok da hız yapmak istemiyoruz. 110'luk yol burası. 115 ile devam ediyoruz. Kütahya'ya gelmiş bulunmaktayız. Yaklaşık 1 saattir yoldayız. 15.4 ortalama tüketimimiz var. %56 şarjımız var. Varacağımız yüzde de %20'ye kadar çıktı. Hızımız şu şekilde arkadaşlar. 80'lik yolda 85, 110'luk yolda 115 gidiyoruz. Yani kurallara uyup o şekilde devam ediyoruz. 2,5 saat yolumuz kaldı Bursa'ya. Dostun kim, düşmanın kimse zor. Evet arkadaşlar, buradan İstanbul'a doğru dönüyoruz.
1,5 saat oldu yola çıkalı yaklaşık. 1 saat 39 dakika. 15.7 ortalamayla devam ediyoruz. Artık Bursa'ya doğru yaklaştık. 1 saat 54 dakika kaldı Bursa'ya. 126 kilometre. Ve varacağımız %19. %16 ile çıkmıştık. %19'a kadar yükseldi. Böyle devam ediyor yolculuğumuz. Böyle kepaze hayatı sürüklemekten yoruldum. Arkadaşlar şu an İnegöl'deyiz. 2 saat 26 dakika oldu. Yola çıkalım. 14.1 ortalama tüketimimiz var. %28 şarjımız kaldı. %19 şarj ile Bursa'ya varacağımızı gösteriyor. 1 saat yolumuz kaldı yaklaşık. Evet arkadaşlar, size doğru inerken trafik yoğun olduğu için navigasyon bizi başka bir yönden götürmeye karar verdi. Yani bu şekilde bir 10 dakika galiba daha hızlı varacağız. Bu yol böyle 4 kilometre galiba böyle geçeceğiz. Ondan sonra tekrar bizi ana yola bağlayacak diye düşünüyoruz. Bakalım. Evet, yol biraz bozuk bir yol. 70 ile 80 ile gidebiliyorsunuz. Bir de çok az. Evet arkadaşlar, bizi bildiğiniz köye soktu. Çıkmaz yola çıkmayız. Bizim bir tecrübemiz var. Tesla navigasyonuyla Kapadokya'ya giderken bizi bir yola soktu. Çıkmaz sokağa gelmiştik. Umuyoruz ki bu sefer öyle olmaz. 1.1 kilometre sonra neden dönecek bakalım. Normal yola bağlayacak bizi. 4 kilometre diyordu ya, o 4 kilometre sonra sağa döndük biz. Biraz tepelere çıktık arkadaşlar. Şarjımız da azaldı. %19'da varacaktık. %14 düştü ama bu sayede navigasyona göre trafiğe girmemiş olduk. Bilmiyoruz doğru mu veya ne kadar doğru. Şöyle baktığımızda arkadaşlar şuraya kadar bizi herhalde köyden içinden götürecek. İyi mi yaptık, kötü mü yaptık? Bilmiyorum. Yani gece olsaydı büyük ihtimalle buradan gitmezdik. Şimdi çıkıyoruz yukarıya. Büyük ihtimalle aşağı inerken enerji kazanacaktır. Sanırım tek giden biz değiliz. Önümüzde bir tane İstanbul plakalı araç var. O da herhalde navigasyonuna uydu. Buralardan gidiyor. Evet, ilginç yerlere geldik. Köy pazarına girdik. Sağ tarafta köy kahvesi var. Sol tarafta köy kahvesi var. Tam çekelim köy kahvesi amcalar. Diğer yol gerçekten
Çok mu kapalıydı bilmiyorum. Bizi buraya soktu. Benimki tek 8 dakika şey gösteriyordu. Tabii 8 dakika, 8 dakika. Yani 8 dakikayı burada kaybettik herhalde. bilmiyorum. Neyse, buraları görmüş olduk. Ne kadar kaldı yolu? Daha bayağı var. Köyden daha geçeceğiz büyük ihtimalle. Hızlıören köyünden de geçip ana yola bağlanacağız inşallah. Düz gidersek aslında Bursa'ya gideceğiz ama biz yoldan gidiyoruz. Çünkü bir köy daha görmek istiyoruz. Bursa'ya varmadan. Evet arkadaşlar, Kozluören köyüne geldik. Yol biraz daha düz gibi sanki diğer yollara göre. Ama biraz daha gitmemiz gerekiyor. 2,4 kilometre sonra büyük ihtimalle bizi ana yola bağlayacak. Aslında burada kaç dakika kazandık? 8 böyle daha fazla 8 dakikadan. Çünkü 35 geçe falan var diye gösteriyordu Bursa'ya. Şu an 22'ye düştü. Yani 10-15 dakika yaklaşık tasarruf ettik gibi zamanla. Ama şarjımız %6 daha fazla harcadı. Evet arkadaşlar, sanırım ana yola bağlamamıza az kaldı. Buradan sağdan çıkıyoruz. Evet, navigasyona göre biraz sonra bizi çevre yoluna bir daha bağlayacak. Ya da otoban mı? Otoban da olabilir. Köprünün altından geçiyoruz. Şimdi buradan böyle dönüp üstünden çevre yoluna bağlanacağız. İnşallah zaman kazanmışızdır ya da hata yapmamışızdır. Evet, tüketimimiz arkadaşlar 14,9. Aslında çok artmadı ama niyeyse buradaki varacağımız biz Bursa'yı değiştirdik, başka bir konum verdik. O yüzden olabilir. Evet, şu an Bursa'ya verdiğimizde %16 gösteriyor. Yani yine de %3 daha fazla harcamışız. Yani aradaki fark aslında baktığımızda verdiğimiz konumla Bursa'nın arasında %3 var. Verdiğimiz konum Bursa merkezden biraz daha fazla enerji harcıyor. Onu ona göre hesap edebiliriz vardığımızda. Evet, yol açık. Acaba bizim önümüzde olanlar hala arkada trafikte bekliyorlar mı? Evet arkadaşlar, Bursa'ya geldik. %13 ile buradayız. Aslında yola çıkarken verdiğim konumda %16 gösteriyordu. Biz biraz daha ilerledik. Gideceğimiz yer çünkü biraz daha ilerideydi. Yani çıktığımızda gösterdiği %50 buraya gelmiş olduk. 14,6 ortalamayla hiç mola yapmadan 3 saat 12 dakikada buraya geldik. 289 kilometre gelmişiz. %76 şarjımız vardı. Şu an %13 şarjımız var. Yani %63 şarjla neredeyse 300 kilometre gelmiş olduk. Güzel bir veri aslında. Tabii ortalama hızımız çok yüksek değildi. 115-120 falandı en fazla. Yine de iyi geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz arkadaşlar beğenmeyi, hala abone değilseniz abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.